Herkes, Mısır piramitlerinin çok uzun zaman önce eski Mısır'da inşa edildiğini ve eski Mısır kralları olan firavunların gömüldüğü büyük ve etkileyici yapılar olduğunu bilir. Fakat işin bir de bilinmeyenleri var. İnsanın merak duygusunu derinden tetikleyen dünyanın en ikonik yapıları olan Mısır piramitleri, firavunların görkemli yaşamlarından bu yana varlıklarını Mısır'ın kalbinde sürdüren piramitlerin öyküsünü ve gizemli tarihini bugün keşfe çıkıyoruz. Mısır piramitleri aslında birer kraliyet mezarıdır. Mastaba adı verilen kesik piramit şekillerinin ileri versiyonları olarak da kabul ediliyorlar. Ölen firavunun ruhu yükseliş yeri olarak anlamlandırılan piramitler, günümüzde de Mısır'ın silüetini oluşturuyor. Öyle ki antik Mısır'da firavun ruhunun buradan dünyaya daha kolay döneceğine inanılıyordu. Ayrıca firavunlar, ölümden sonraki hayatta da hükümdar olacaklarına inandığından, devasa piramitlerin içine hükümdarların ihtiyaç duyabileceği her şey konuluyordu. Piramitlerin iç yapısı, aynı zamanda dini törenler ve sunaklar gibi çeşitli ritüeller için kullanılan özel bölgeleri de içeriyor. Burada antik Mısırlılar tanrılarına tapıyor ve onlara saygı gösteriyor. Bu kutsal alanlar günümüzde ziyaretçilere binlerce yıl öncesinin dini yaşamını deneyimleme fırsatı sunuyor. Dar koridorları ve gizli odalarla dolu bu yapı, binlerce yıl önce nasıl bir yaşam sürüldüğünü merak edenler için büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her bir piramit, benzersiz mimari özellikler sergiliyor. Mısır piramitlerinin içi, karmaşık geometrik düzenlemeler ve mühendislik harikaları ile doludur. Piramitlerin katmanlı yapısı, keskin hatları, bu devasa yapıları yapan antik çağ mühendislerinin ustalığını ve yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Mısır piramitlerinin sadece mimari ve mühendislik becerileri nedeniyle merak edilmiyor. Aynı zamanda bu piramitlerin kim tarafından yapıldığı da merak edilen sorulardan biridir. Eski Mısır'ın astronomi, geometri ve matematik alanlarında gelişmiş bir bilgi gücüne sahip olduğuna dair bir takım bulgular zaten bilinmektedir. Bu piramitlerin de son derece ileri bir uzmanlıkla yapılabileceği düşünüldüğünde eski Mısırlılar tarafından inşa edildiği neredeyse herkesin üzerinde uzlaştığı bir seçenektir. Ayrıca piramitlerin inşasında büyük bir organizasyon ve insan gücü gerekliliği düşünülecek olursa, merkezi anlamda disiplinli ve güçlü bir otorite sahibi bir devlet ile bu mümkün olacaktır. Eski Mısır'ın yöneticileri olan firavunların da güçlü bir merkezi otoriteye sahip olduğu bilinmektedir. Üstelik piramitlerde keşfedilen mezar odalarında da firavun mezarları bulunmuştur. Piramitlerin geometrik şekliyle alakalı pek çok görüş vardır. Eski Mısır'ın piramitleri, geometrik formu ve yüksekliğiyle pek çok soruyu da beraberinde getirmiştir. Ancak bu yapıların neden üçgen şeklinde ve neden çağının ötesinde bir yükseklikte inşa edildiği, eski Mısır medeniyetinin derinliklerine bakılarak anlaşılabilir. Piramitlerin ihtişamı ve büyüklüğü, dönemindeki eski Mısır'ın zenginliğini ve refahını yansıtmaktadır. Aynı zamanda, piramitler eski Mısırlıların ölümden sonraki yaşam inançlarını da yansıtmaktadır. Piramitlerin formu, güneş tanrısı Ra'nın yükselişini simgeler ve Firavun'un ölümden sonra yaratıcıyla birleşeceğini olan inancı yansıtır. Dolayısıyla, piramitler sadece mezarlar değil, aynı zamanda dini ve sembolik bir öneme de sahiptirler. Herodot, Mısır Nil'in hediyesidir diyerek, çölün ortada doğan bu medeniyetin varlığını, niye borçlu olduğunu gayet net bir şekilde açıklamıştır. Nehri, yaşamın kaynağı olarak kutsal bir anlam taşımaktaydı. Yılın belli dönemlerinde, taşkınlar yaşayan Nil'i nasıl kullanacaklarını çözmeleri, medeniyetin kurulmasına fırsat tanımıştı. Tarım arazilerinin etrafları setlerle çevrilerek, taşan suyun içeride hapsedilmesine olanak sağlanmıştır. Toprağın, kuru olduğu bu coğrafyada, su zamanla toprak tarafından emilmekte ve nemini uzun süre korumaktaydı. İşte Mısırlılar bu nem sayesinde tarım yapabiliyorlardı. Fakat bu taşkın, çok az olursa tarım arazisi verimli alüvyon ile dolmaz ve uygun nem yakalanamazdı. Eğer taşkın çok olursa yerleşimlere ve araziye fazlasıyla zarar verir. Bu da kıtlık dair birçok sorunu beraberinde getirirdi. Mısırlılar, Nil'in taşkınları hesaplamak için milometre denilen bir yapı inşa ettiler. Nil'in belli yerlerine yapılan bu yapının içerisindeki ölçek sayesinde suyun seviyesi ölçülüyor ve taşkınlar önceden fark edilebiliyordu.
Ayrıca tanrılara ettikleri dua ve verdikleri hediyeler ile Nil taşkınlarından korunmaya çalışıyorlardı. Piramitler, mastaba denilen elit mezarlardan doğmuştur. Mastabalar, dörtgen biçimli ve yer seviyesinin altında mezar odasının olduğu süslemeli mezar kompleksleridir. Bilinen ilk piramit, Sakkara'da bulunan ve M.Ö. 2670 yılında Nurosar tarafından yaptırılan merdivenli piramittir. Bu piramit aslında bir mastaba olarak yapılmış ve daha sonra kralın gücünü göstermek için basamaklar eklenmiştir. İşte bu eklemeler piramitlerin doğuşuna neden olmuştur. Dünya üzerindeki en büyük, en simgesel yapılardan bazılarını nasıl oluşturmuştu? Piramitler nasıl yapıldı? Hala tam olarak bilmiyoruz. Fakat geçtiğimiz yıllarda yapılan bir keşif, duruma daha fazla açıklık kazandırabilir. Dünyadaki en ünlü piramitlerin en eski olanları, aynı zamanda da en büyük olanları, 146,5 metre uzunluğundaki Büyük Giza piramidine bu isim boşuna verilmemiş. Milattan önce yaklaşık 2560 yılında Firavun Kufu'nun emriyle inşa edilmiş, ancak gerçekte nasıl yapıldığı bilinmiyor. Yine de arkeologlar, yapının inşasındaki çeşitli mekanizmaları parça parça açıklamayı başarmıştı. Taşlar, piramidin hemen güneyinde yer alan bir taş ocağından çıkarılmış. Araştırmacılar, taşların çöl boyunca daha kolay taşınması için önce kumun ıslatıldığına inanıyorlar. Fakat bu durum, taşların sadece bir yerden bir yere gidişini açıklıyor. Taşların daha sonra nasıl yukarı kaldırıldığını ve dev bir üçgen halinde bırakıldığını açıklamıyor. Araştırmacılar, bu için bir çeşit rampayla gerçekleştirilmiş olabileceğine inanmış. Bu gayet uygun bir tahmin, yani 5 katlı bir vinçleri yoktu. Peki böyle bir rampanın kanıtı var mı? Araştırmacıların şimdiye kadar bu konuda elleri boştu. Bu çok zorlu bir durum, çünkü rampanın çok dik, yaklaşık 20 derece eğimli olması gerekiyor. Bu da 2,5 tonluk bir taş için büyük sorun oluşturuyor. Fakat 2 yıl önce farklı bir taş ocağında yapılan keşif, antik insanların bunu nasıl başardığına ışık tutabilir. Mısır'ın doğudaki çöllerinde yer alan bir diğer taş ocağı Hatnum'da, yer oyularak oluşturulan çok olağan dışı bir rampa bulunmuş. Rampa, şaşırtıcı derecede gelişmiş olan bir takım teknolojik başarıları akla getiriyor. Öncelikle, rampa epey dik. Fakat daha da önemlisi, her iki tarafında da merdivenler var. Bu merdivenlerde, içinde ahşap direklerin olabileceği tekrarlayan delikler göze çarpıyor. Yannis Gordon'a göre, bu tür bir sistem, daha önce başka bir yerde keşfedilmemişti. Dahası ise, sistemin tarihi yaklaşık 4500 yıl öncesine, Kufu'nun büyük mirası inşaata başlamadan çok önceye uzanıyor. Araştırma seferine katılan bir diğer bilim insanı olan Enmarci, merdivenlerdeki direk deliklerinde görülen kalıpların bir çeşit halat makara sistemine işaret ettiğini belirtiyor. Benzer makara sistemleri, Yunan teknolojisinde gayet iyi biliniyor. Fakat bu keşif, bu aletlerin tarihini yaklaşık 2000 yıl önceye götürüyor. Bu özel rampa, kayaya oyulduğu için, asıl büyük piramidin inşasında kullanılmış olamaz. NASA araştırmacılarının ulaştığı yeni bulgular sonrasında, Tuba'nın aslında çift yıldız olduğu ve tutulmalar gerçekleştirdiği anlaşıldı. Günümüzde kutup yıldızı olarak bilinen demir kazık olarak da adlandırılan Polaris yıldızı biliniyor. Ancak, dünyanın ekseninin eğimi zamanla değiştiği için, kutup yıldızı olarak tanımlanan yıldız da zaman içerisinde değişim gösteriyor. Yaklaşık 4700 yıl kadar önce, yani Antik Mısırlılar zamanında kutup yıldızının, şu anki kutup yıldızı olan Polaris'in solunda kalan Puban yıldızı olduğu anlaşılıyor. Alpha Draconis adıyla da bilinen Puban yıldızı takım yıldızının içinde yer alır ve dünyaya uzaklığı yaklaşık 270 ışık yılıdır. Gök bilimleri konusunda uzman araştırmacılar ise Mısırlıların piramitleri inşa ederken rehberliğinden yararlanıldığı düşünülen Tuscan'ın aslında tek bir yıldız değil, 2 yıldız olduğunu ortaya çıkarttılar. Kepler adı verilen NASA gözlemcisinin detektörleri yardımıyla 27 gün boyunca yıldızın parlaklığını ve hareketlerini gözlemleyen uzmanlar, 2 yıldızın hizalanarak tutulmalar gerçekleştirdiğini kaydettiler. Çıplak gözle rahatlıkla görülebilen bu yıldız, M.Ö. 2600'lü yıllarda dünyadan görülebilen ve gezegenin dönme ekseninin yüzeyiyle kesiştiği, Kuzey Kutbu'na en yakın olan yıldızdır.
bazı bilim insanlarınca kabul gören görüşe göre piramitlerin bu yıldız baz alınarak hizalandığı kabul edilir. Yeni bilgiler doğrultusunda Küçük Ayı ve Büyük Ayı takım yıldızlarının arasında kalan, Güneş'ten daha sıcak olan Tuba'nın aslında Güneş'ten daha büyük bir yıldız çifti olduğunu artık biliyoruz. Biri, diğerinin 2 katı olan büyük yıldız, Güneş'in de 4 katı büyüklüğünde. Tuban hakkında tüm bu yeni bilgilere dayanarak gökbilimciler, astronomi konusunda çok ileri bir seviyede oldukları bilinen antik Mısırlıların, piramitlerine antik kutup yıldızı olan Tuba'nın ilk tutulmasına göre konumlandırmış olabileceğini belirtiyorlar. Yani 2 Tuban yıldızı üst üste dikey bir pozisyon aldığında, piramidi yapanlar için Kuzey Kutbu'nun yönünü tam olarak göstererek temel oluşturmuş olabilir. Eğer bu durum doğru kabul edilirse, hesaplamalar doğrultusunda Giza'daki Büyük Piramit'in M.Ö. 2485 ila 2475 yılları arasında inşa edilmiş olması gerekir.